İddia ediyorum şu an alabileceğiniz en iyi fiyat performans tablet karşınızda. Neyden bahsediyorum? Tabii ki de HonorPad X9A. Tam 2.5K 11.5 inç dev ekranıyla ve 120 Hz'lik yağ gibi kayan ekran yenileme hızıyla gün boyu dayanan tam 8300 mAh'lik büyük bataryası ile kesintisiz videolar izleyip çoklu görevlerde rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, yanında gelen 35 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle çok hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz uygun fiyatlı tablet arayanlar için efsane bir cihaz yapmışlar. Şu anki piyasaya göre çok kabul edilebilir fiyatı var. İnce tasarımı, hafif gövdesi ve altını çiziyorum Dolby Atmos destekli 4 hoparlörüyle premium bir tablet hissiyatını size sonuna kadar yaşatıyor. İster öğrenci olun, isterseniz içerik üreticisi, isterseniz de film tutkunu bir kullanıcı. Bu tablet kesinlikle herkese uyum sağlıyor. Günlük kullanımlarınızda ve oyun oynarken de akıcı bir deneyim yaşamak istiyorsanız tam da aradığınız tableti bence buldunuz. Eğer şu an bu videoyu izliyorsan kesinlikle pişman olmayacaksın. Hadi o zaman fazla uzatmadan HonorPad X9A'yı hep birlikte inceleyelim. Evet. Herkese merhabalar. Bugün bütçesi çok fazla olmayanlar için ya da olup da kısıtlı olanlar için, yani bunu 10.000 TL civarı falan diyebiliriz. Eğer bu fiyat bantlarında bir tablet arıyorsanız bakın şöyle söyleyeyim, şu ana kadar incelediğim fiyat performans açısından en iyi tabletlerden biri, hatta en başında diyebilirim. HonorPad X9A'dan bahsediyorum. Bakın şu an bu tableti kullanan varsa hemen aşağıda yorumları yazsın. Gerçekten fiyatına göre tasarım ve özellikleri çok iyi değil mi? Hatta tabletimizi şöyle koyalım. Abi ister öğrenci olun, isterseniz internette gezinmek için alın. Oyun, yani oynamak için de alınabilir. Müzik dinlemek için, film izlemek için ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu videonun tarihiyle fiyatı da 9500 lira civarında. Şu an izlediğiniz bu içerikte bu fiyatlara bir tablet arıyorsanız, HonorPad X9A'yı almayı düşünüyorsanız aklınızda soru işareti kalmasın diye tüm incelemelerini yapmaya çalışacağım. Çünkü ben de bir şey alacağım zaman YouTube'a giriyorum ve ne yapmışlar, ne test yapmışlar, cihaz nasılmış diye bakıyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Uzatmadan videoya geçeceğim. Eğer videonun sonunda almaya karar verirseniz ve bence alacaksınız diye düşünüyorum, açıklamalar kısmına satın alma linkini koyuyorum. Tıklayıp hepsi buradan güvenle alabilirsiniz. Tabii ki de bunun yanında kanalıma abone olup videoyu beğenip ve cihaz hakkında yorumlarınızı bildirirseniz çok süper olur. Dedikten sonra fazla oyalamayacağım sizi. Hemen videoya geçeceğim. Hadi bakalım HonorPad X9A kutusundan hep birlikte çıkaralım. Ve evet, yeni fiyat performans canavarımız elimizde. Hiç buralarda sizi bekletmeyeceğim. Direkt kutusunu açacağım. Direkt abi şuradan şöyle giriyorsun. Jelatinimizi çıkarıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Şimdi hemen bir şöyle kutusuna bakacak olursak tabletimizin tam olarak görüntüsünü kutunun üzerine koymuşlar. Hemen sol üst tarafta HonorPad X9A olmak üzere yine modelimiz bulunuyor. Hemen şuraya çevirdiğimde cihazın modeli, teknik özellikleri ve barkod sistemlerini görebiliyorsunuz. Hepsine birazdan değineceğim. O yüzden hemen geçiyorum. Son olarak arkasında da şu tarafta öne çıkan tasarım ve ekran özelliklerini vurgulamışlar. Bakın şurada dikkatinizi çekeyim. Bu cihazda Hi-Res audio teknolojisi var. Yani ses kalitesi olarak bayağı bir üstün yapmışlar. Bu ibareyi hangi cihazda görüyorsanız bilin ki ses çıkışı olarak o cihaz bayağı bir kalitelidir. Hemen çeviriyorum ve yeni kralı sizlerle beraber açıyorum. Evet, ilk önce şöyle yine benim en sevdiğim mat yüzeyli bir jelatinimizde bulunuyor cihaz. Şimdi birazdan sana bakacağım. Bekle 2 dakika. İlk önce her videomda olduğu gibi şunlara bakacağız. İçinden çıkan aksesuarlara. 35 Watt hızlı şarj destekleyen ve bazı tabletlerin yanında gelmeyen ama Honor'un içine koyduğu, şöyle avucumda göstereyim, hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Buradan direkt Tip A USB girişimizi Type-C bağlantı üzerinden şimdi kabloyu göstereceğim. Direkt çok hızlı bir şekilde şarj ediyorsunuz. Şöyle adaptörün kalitesi de bayağı bir güzele benziyor. Hafif değil. Şöyle elinize tam oturuyor. Şimdi şuradan alıyorum. Kutumuzda herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Evet, kutumuzu yolcu ediyoruz. Diğer küçük kutumuzu açıyorum. Evet, buradan da Type-C şarj kablomuz çıkıyor. Hemen bir şöyle kalitesine bakıyorum. Şöyle yapıyorum. Kolay kolay öyle kırılıp büzüleceğe benzemiyor. Şöyle kameraya göstereyim. Bir ucu Tip A, diğer ucu ise Type-C olan şarj kablomuz. Şöyle uzunluğuna bakacak olursak hemen hemen 1 metre diyebilirim. Kutumuzdan başka bir şey çıkmıyor. Evet, şimdi gelelim olaya. Gel bakalım sen buraya. Şimdilik hissiyat olarak tableti elime aldığımda, demin de belirttim, beni izleyenler bilir. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben böyle mat, buz gibi cihazlara bayılıyorum. Honor da sağ olsun burada sanki bunu çıkarırken beni düşünmüş gibi çok hoş bir dokusu olan mat gri bir tablet şu an elimde tutuyorum. Hemen tasarım olarak kamerasını göstereyim. Tam burada 8 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığında bir ana kameramız bulunuyor. Sensörünü böyle görebilirsiniz. Şu an bu gördüğünüz gövde full metal bir gövde ve zaten şöyle elinize aldığınızda o metalin soğukluğunu size hissettiriyor. Bir diğer özelliği ise size şöyle göstereyim. Bu tabletin hem hafif hem de ince olması. 6.77 mm'lik bir ince tasarım kalınlığı var. Şöyle göstereyim. Parmağımı yanına koyuyorum. Hatta şöyle yan bile koyayım. Bakar mısınız? Ne kadar zarif ve ince. Ve şöyle elimle tuttuğumda gayet hafif 475 gramlık bir ağırlığı var. Yani şöyle elinize alıp her yere götürebilirsiniz. Tabletin tam şurasında da ön kameramız bulunuyor. Bu da 5 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında bir selfie kamerası. Bu tabletimizi Honor koymuş. Hemen yandan gösterecek olursam tuş takımlarını bu şekilde görebilirsiniz. Ve bunun dışında demin bahsettiğim Hi-Res audio çıkışına sahip 2 tane tabletin üstünde ve altında olmak üzere toplam 4 adet hoparlör çıkışımız bulunuyor. Özellikle bu tablet
tabletin ses performansını merak ediyorum bu yüzden. Ve son olarak tam aşağıda Type-C girişini görebiliyorsunuz ve şarj kablomuzu buradan bağlayıp hızlı bir şekilde 35 wattlık şarj edebiliyorsunuz. Yalnız biraz şöyle bir şey var. Parmak izi hafiften yapıyor. Şöyle tuttuğumda inceden şöyle parmak izi bırakabiliyor. Karbon fiber bezle sildiniz mi direkt zaten çıkacak yapıda. Şimdi hemen bir cihazı şöyle bir açacağım. Evet, yazımız karşımızda, Powered by Android. Bu arada Android 15 tabanlı geliyor. Dediğim gibi birazdan hepsinden bahsedeceğim ama yine de bir söylemek istedim. Magic OS. Evet, hemen bir kurulumunu yapalım. Dilimizi Türkçe seçiyorum. Başlangıç diyorum. Tekrar devam diyoruz. Burada sözleşmeyi okuyorsunuz, işaretliyorsunuz ve devam diyorsunuz. Buradan bağlanacağınız Wi-Fi seçiyorsunuz. Evet, internete bağlandık. Devam diyoruz. Tabletimiz hazırlanıyor. Buradan uygulamaları kopyalamanızı istiyor. Ben şu anlık atlıyorum. Buradan başka bir cihaz kullanıyorsanız bunların hepsini geçiyorum. Tablete kimi kullanacağını soruyor. Evet, burada hızlıca şöyle kabul et diyorum. Manuel olarak ayarla diyorum. Bu kısımda ayarlar bölümünden daha sonra ayarlayı seçiyorum. Buradan isterseniz giriş kısmında güvenlik olarak yüz tanımayı veya şifreleme olarak ayarlayabilirsiniz. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Bunu da şu an işaretliyorum. Katılı seçiyorum. Buraya da daha sonra diyorum. Etkinleştir ve devam ete tıklayıp burada sistemi nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler veriyor. Buna son diyorum. Ve evet, an itibariyle HonorPad X9a tabletimiz şu an aktif durumda. Şöyle hemen bir ön inceleme olarak bakıyorum. Ekranın akıcılığı gayet çok iyi. Oradan da zaten belli oluyordur. Şöyle uygulama açılışlarına bakıyorum. Gayet akıcı bunlarda ve çözünürlük olarak 2K ekran gerçekten size burada bunu hissettiriyor. Şöyle bastığımda tepkime süresi bu da tatminkar seviyede. Şöyle aşağıya sürükledik mi ses seviyesini, parlaklık seviyesini şöyle bir ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu an mesela ekrandaki parlaklık oranının çok daha canlı olduğunu size söyleyebilirim. Birazdan detaylarından hepsinden bahsedeceğim, teknik özelliklerinden. Şu an tasarım olarak fiyatına göre baya bir yeterli seviyede diyebilirim. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Evet, şimdi gelin isterseniz kutumuzdan neler çıkıyordu son kez bakalım. Bir adet 35 wattlık hızlı şarj adaptörü, bir adet Type-C şarj kablomuz ve son olarak tabii ki de HonorPad X9a tabletimiz çıkıyor. Evet, kutu açılımını yaptığımıza göre cihazımızı da şöyle bir koyalım. Şimdi ilk önce tasarım ile başlayalım. HonorPad X9a metal bir gövdeyle geliyor. Sadece 6.8 mm inceliğinde. Tabletin gerçekten ince olması çok şık duruyor. Ağırlığı da 475 gram. Yani aynı zamanda ağır bir tablette değil. Yani şöyle elinize aldığınızda hafif ama hem sağlam hem de premium hissiyatı var. Yani size onu hissettiriyor. Kenarlarına baktığımızda kavisi bir ekran görüyorsunuz. Birazdan özelliklerini anlatacağım. Tabletin arka yüzü ise mat kaplama ve parmak izi bırakmıyor. Sadece ekran biraz parmak izi bırakabiliyor. Cihazda burada taşınabilirlik odaklı bir şıklık var fakat tabii ki cebe girmiyor. Çantaya atıp dışarı çıkarmak çok kolay hem de çok havalı. Şimdi ekrana gelecek olursak tabletin ekran konusunda en öne çıkan özelliği 11.5 inçlik büyük bir ekranı. Yani şöyle karşıma koyduğumda gayet büyük ve tatmin edici bir ekranı var. 1504'e 2500 piksellik tam 2.5K çözünürlük ve ekranı destekliyor. Ve yine güzel yanı 120 Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Yani bir tablette akıcılık arıyorsanız çok iyi. Günlük arayüz animasyonları, kaydırma ve metin kaydırma hareketleri son derece akıcı. Mesela Netflix veya YouTube'da hareketli sahneleri izlerken yumuşak bir geçiş hissiyatı veriyor. Ben şahsen oturup film falan izlerken verdiği performanstan, ekranın canlılığından ve bunların yanında özellikle verdiği ses kalitesinden çok memnun kaldım. Birazdan ses olayına da geleceğim. Yani bir film, dizi izlemesi çok keyifli. Mesela renk tarafında %100 sRGB ve geniş renk gamutu film izlerken bahsettiğim izleme keyfinizi ikiye katlıyor. Size doygun ama doğal renkler veriyor. Yani tekrar söylüyorum, çok canlı. Yani fiyatına göre uçuyor. Ayrıca cihazın ekranı T-Random sertifikasyonuna sahip, donanım düzeyinde düşük mavi ışık ve flicker free özellikleri, hani ekranda böyle beyaz ışık gidip geliyor ya göz kırpar gibi ve gözünüzü yoran o mavi ışıklar minimum, hatta yok denecek kadar az. Bu da size ne sağlıyor? Uzun süreli kullanımlarınızda göz sağlığınızı ve göz konforunuzu koruyor. Daha sonra ekran yoğunluğu olanlar için 255 ppi'lik bir ekran yoğunluğu var ve maksimum parlaklık olarak 400 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Yani dış mekanda, dışarıda çok aşırı bir parlaklığa çıkamıyor. Ama normal standart yerlerde, kapalı mekanlarda gerçekten çok iyi bir performansı var. Evet, şimdi gelelim ses ve hoparlör özelliklerine. HonorPad X9a tam 4 hoparlörle geliyor. İkisi yukarıda, ikisi aşağıda. Tek bir hoparlörden çıkan sesi anında zenginleştiriyor ve stereo haline getiriyor. Ayrıca bu hoparlörler Hi-Res sertifikasına sahip. Yani verdiği tizler, basslar ve ses kalitesine ben gerçekten bayıldım. Mükemmel, tok ve berrak. Yine film izlerken, dizi izlerken veya bir podcast dinlerken ses sahası beklenenden çok daha geniş. Basslar yeterince dolgun ve konuşmalar net. 4 hoparlör ve 4 amplifikatörle dikkat çeken bu cihaz söylediğim gibi çok güçlü basslar sunuyor ve tam %200 arttırılmış ses seviyesiyle cihaz dinlerken konser tadında bir şöyle etrafta surround bir ses kalitesi yaratıyor. Şöyle söyleyeyim, eğer bu tableti gerçek bir ses sistemiyle kıyaslamazsanız mobil cihazlara ve tabletlere göre çok iyi ses veriyor. Size bir iki müzik dinleteyim, göstereyim ve daha sonra tekrar buradayız.
Bilmiyorum buradan ne kadar aldınız ama yine kullananlar varsa şu an burada bana hak verecektir. Şimdi tabletin biraz da donanım ve performansına gelelim. İçinde 6 nanometrelik Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisi var. Bu işlemciyle günlük kullanımlarınızda tarayıcıda gezinme olur, video izleme olur, müzik dinleme olur veya herhangi bir uygulama kullanırken yani günlük bir kullanıcı için çok rahat bir deneyim sunuyor. Ancak kalkıp da çok yüksek grafikli oyunlarda yüksek FPS'ler ve yüksek çekirdek grafik kartı ve işlemci gerektiren uygulamalarda bu cihazı çok rahat kullanamazsınız. Şimdi zaten ekrana koyacağım. Tabletin Geekbench 6, Antutu ve 3D Mark testlerini de yaptım. Çok yüksek skorlar elde etmese de klasmanda olan rakiplerine göre iyi iş çıkartıyor diyebilirim. Bu arada grafik işlemcisini söylemeyi unuttum. Adreno 610 grafik kartını kullanıyor. 3 boyutlu yüklemelerde biraz grafik sorunu olsa da eğer mobil oyunlar oynuyorsanız orta ayarlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Özetle şunu diyorum. Eğer tableti çok fazla yormayacaksanız, benim bahsettiğim gibi kullanacaksanız kesinlikle herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Çok konforlu bir kullanım sunuyor. RAM ve depolama seçeneklerine gelirsem 8 GB RAM, 128 veya 256 GB depolama alanına sahip, depolama olarak iki seçenek sunuyor. Çoklu görevlerde kullanmak istiyorsanız ve depolama alanı sizin için önemliyse direkt gidin 256 GB alın. Yok ben standart bir kullanıcıyım, cihazda çok fazla bir şey biriktirmiyorum diyorsanız 128 GB'lık sizin işinizi görecektir. Bunların hepsini tek bir link olarak açılım kısmına bırakacağım. Direkt oradan güvenle alabilirsiniz. Mesela tablette yarım saat boyunca oyunlar oynadım. İşlemcisini ve grafik belleğini birazcık yormak istedim. 60 FPS'leri görebiliyorsunuz. Yani akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Herhangi bir takılma, donma sorunu yaşamadım. Ama kalkıp da 90 ve 120 FPS'leri özellikle orta ve yüksek ayarlarda beklemeyin. Yani kıssadan hisse eğer oyun oynamak için alırsanız çok yüksek beklentiniz yoksa sizi üzmez. Diğer günlük kullanımlara zaten işinizi çok iyi görür. Şimdi kısaca şarj ve bataryasından bahsedeyim. Pil kapasitesi 8300 mAh. Mükemmel. Kesinlikle şarjın biçeklerinden kurtuluyorsunuz ve gün boyu çok rahat kullanım sağlıyor. Ayrıca bunun yanında kutu açılımında gördüğünüz gibi yanında gelen adaptörüyle 35 Watt'lık hızlı şarj destekliyor. Bu kombinasyon normal kullanımda video izleme, sosyal medyada gezme, müzik dinleme, dizi izleme bunların hepsini yapsanız dahi bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Bunların diyelim ki bazılarını yapmadınız, hafif ve az bir kullanım sağladınız. O zaman tam 2 güne varan bir şarj ömrü var. Ayrıca diyelim şarjınız bitti. Bahsettiğim 35 Watt hızlı şarj özelliğiyle çok hızlı bir şekilde şarjı %100'e kadar geliyor. Evet, şimdi gelelim kamera özelliklerine. Tabletin kameralarına bakacak olursak tasarım olarak çok şık. Böyle bir kum dokusuyla birleşen çift halkalı şık bir kamera adası var. Bunun yanında pürüzsüz kabisi kenarlara sahip geliştirilmiş köşeleriyle ilk bakışta tasarım zaten etkileyici duruyor. Bakın 13 aşamalı elmas kesim ve ayna cilalama işleminden geçerek her açıdan göz kamaştıran bir tasarım yapmışlar bu tablette. Arka taraftaki kamerası 8 megapiksel, ön taraftaki selfie kamerası ise 5 megapiksel. Video kaydı olarak 1080 piksel 30 fps videolar kaydediyorsunuz. İster görüntülü görüşme yapın, online dersler ve toplantılar yapabilirsiniz veya basit sosyal medya içeriklerinde kullanabilirsiniz. Yine işinizi görmek kısmında bir tik atıyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Kamera performansı olarak yine çok fazla öyle beklentilere girmeyin. Aşırı yüksek çözünürlüklerde bir kamerası yok. Giriş seviyesi bir performansı var. Yani bu tablet eğer kalkıp fotoğraf, video çekmek için alıyorsanız o tablet bu tablet değil, onu söyleyeyim. Ama geri kalan bahsettiğim özellikler çok iyi. Şimdi tabii ki de bunu hepsini anlatmakla olmaz. Size yine bunu göstermem gerekiyor. Her videomda olduğu gibi. Kamerayla çektiğim birkaç fotoğraf ve video var. Bunları bir size göstermek istiyorum. Daha sonra tekrar yine ben buradayım. Evet, şu an cihazın ana kamerasından çekim yapıyorum. Şu an çözünürlük 1080 piksel. Hafif akşamüstü şöyle trafiğe doğru çıkıyorum. Hem görüntü hem de hoparlör performansını daha iyi duyun diye. Şimdi şöyle çıkarken klasik bir sayımızı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle çekeyim hatta. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Evet, HomePod X9'un hem görüntü hem de hoparlör performansı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hemen kısaca yazılım, yapay zeka ve üretkenlik özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra bu cihaz kimler için veya kimler için değil, artılarını ve eksilerini bana göre kısaca söyleyeceğim. Ondan sonra artık topu size atacağım. Mesela güvenlik olarak parmak izi sensörü yok fakat yüz tanıma gibi yazılım tabanlı kilit açma seçeneklerini kullanabilirsiniz. Eğer üretkenlik düşünüyorsanız da cihazla birlikte satın alabileceğiniz kendi klavye takımı var. Bunu dediğim gibi ücretle alabiliyorsunuz. Hatta isterseniz verdiğim linki onu da ekleyeyim. Belki onu da almak isterseniz o şekilde klavye takımını alıp laptop tarzında şöyle yatay olarak kullanabilirsiniz. Tableti aldığınızda Android 15 tabanlı macOS 9.1
2.0 sürümüyle geliyor. macOS burada çoklu pencere, not alma, el yazısını metne çevirme gibi özelliklerine yararlanmanızı sağlıyor. Ayrıca bu yapay zeka özelliklerinin yanında küçük iyileştirmeler de var. Örneğin ses ve görüntü iyileştirmesi veya otomatik belge algılama, bu tarz şeyleri kullanıyorsanız yapay zeka özellikleri günlük hayatınızı kolaylaştırıyor. Evet, şimdi gelelim bana göre artılarına ve eksilerine. Artıları ince, hafif ve metal bir tasarıma sahip olması, 11.5 inçlik 2.5K çözünürlüğünde bir ekran olması, Hi-Res sertifikalı 4 hoparlörüyle bana güçlü bir multimedya deneyimi yaşatması, bunun yanında 8300 mAh bataryası, 35 Watt'lık hızlı şarjı, Android 15 macOS'te gelen günü kurtaran üretkenlik araçları ve bunun gibi özellikleri benim için bu tableti alınabilir kılıyor. Yine eksilerine gelecek olursam, Snapdragon 685 işlemcisi birazcık performans sınırlamaları getirebiliyor. Yani işte oyunlarda, yüksek grafiklerde, yüksek FPS'lere çıkamıyorsunuz. Aşırı kalkıp da 15-20 tane sekme açıp aynı zamanda başka uygulamaları aynı anda kullanırsanız biraz kasma, donma, ısınma yaşayabilirsiniz. Yani başta söylemiştim, bir tableti çok zorlayan biriyseniz bu tablet size göre değil. Onun dışında eksi olarak söyleyebileceğim, kamerada video performansını çok beğenmedim. Stabilizasyon olmadığı için görüntü zaten çektiğinizde böyle bir titremeler oluyor. Ama onun dışında kamera olarak fotoğraflara çözünürlük güzel. Yani bana göre ortalığın bir tık üstü diyebilirim. Peki HonorPad X9A kimin için uygun? Eğer önceliğiniz taşınabilir bir multimedya cihazı ise bunun yanında uzun pil ömrü, oturup şöyle yüksek çözünürlükte film ve dizi izlemekse, hoparlörlerin performansı mükemmel, eğer bir müzik dinlemekse ve normal bir kullanıcı gibi sosyal medyaya girmek, onun yanında birkaç uygulama açıp kullanmak ise bu tableti gözünüzü kırpmadan alabilirsiniz. Çok işinize yarayacak. Ama eğer ben çok yüksek grafikli oyunlar oynuyorum, illaki 90 FPS'leri, 120 FPS'leri her oyunda görmem gerekiyor. Kamerayı elime aldığımda şöyle 4K 60 FPS çeksin, ön kamerası da şöyle aynı şekilde olsun. Çektiğim videoyu izlediğim zaman çok akıcı görüntüler alayım. Aynı zamanda çektiğim fotoğraflar şöyle 48-100 megapiksel görüntüsü olsun diyorsanız, tekrar kısaca özetledim, kapatıyorum. Bu tableti bence es geçmelisiniz. Yani burada olay tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Ama şunu söyleyeyim, benim her gün severek kullandığım bir tablet. Evet, dediğim gibi eğer almak isterseniz hemen aşağıya açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Video biraz uzun olmuş olabilir ama hepsini sizin için yaptım. İçerikten verim alın diye hepsine değinmeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararlı olduysa, artık siz de kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve tablet hakkında yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Sizce HonorPad X9'a alınır mı? Fiyatı 9000-9500 bantlarında. Sizce fiyatına göre alınır mı? Yoksa başka tabletlere mi bakmalısınız? Lütfen aşağıda yorumlarda hep birlikte buluşalım. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Dedikten sonra artık ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.